Herkese merhabalar. Yeni bir içerikle karşınızdayım. Umarım görüşmeyeli hepiniz iyisinizdir. Bugünkü içeriğimizin konusu geçtiğimiz günlerde kuzenime ikinci el MG4 Comfort V2 satın aldık. Neden MG4 Comfort tercih ettik? Neden 0-1 araba almadık veya neden elektrikli bir araç tercih ettik? Bunu size aktaracağız. Aynı zamanda ikinci el elektrikli araba alırken biz nelere dikkat ettik, bu konuda sohbet etmek istiyoruz. Videonun ilerleyen dakikalarında da çok detaylı olmasa da hızlı bir inceleme gerçekleştirmek istiyoruz. Öncelikle araç sahibi kuzenim de yanımda şu an. Merhabalar. Kendisiyle görüştüğümüz zaman bize bir araba istediğini söyledi. Elimizdeki bütçenin 1.200.000 ile 1.300.000 aralığında olacağını belirtti. Bunun üzerine biz de incelemelere başladık. İlk olarak tabii sıfır otomobil piyasasına yöneldik. Ancak sıfır otomobil piyasasında ilgimizi çeken o fiyat bandında bir araç olmadı. Bunun üzerine ikinci el piyasasına yönelmeye karar verdik. Burada da karşımıza içten yanmalı motorlar ve elektrikli araçlar çıktı. Kuzenim normalde elektrikli otomobillere biraz önyargılı bir insandı. Lakin benim elektrik deneyimimi gözlemlediği zaman ve kendisiyle de bir uzun yol tecrübesi yaşadık benim arabamla ve bunun videosunu da yukarıdan erişebilirsiniz. Bunun üzerine elektrikli araçlara da bakabileceğimizi belirtti. İçten yanmaları incelemeye başladığımız zaman karşımıza çıkan senaryo o fiyat bandında şu oldu. Ya kilometreler çok yüksekti bizim hoşumuza giden modellerde ve hasar kaydı vardı, ya da düşük kilometreye sahip araçlar ise bizi heyecanlandırmadı. Bunun üzerine elektrikli araçları incelemeye karar verdik. Ve elektrikli araçları incelemeye geçtiğimizde de karşımıza benim de bir süredir takipte olduğum MG4 Comfort V2 versiyon çıktı. Şimdi elektrikli tercihinin en önemli avantajı tabii ki şu an günümüzde savaşla birlikte Brent petrol fiyatı da yükselmeye başladı. Zaten ülkemizde yüksek olan yakıt fiyatları her gün daha da yükseliyor. Yarın öbür gün bunda düşüş gerçekleşse de yine de eskisi gibi olmayacağı aşikar. Bunun üzerine de elektrikli bir araç yakıt tasarrufu olarak çok daha avantajlı olacağını düşündük. Ki kendisinde üniversite öğrencisi olması nedeniyle yakıt masrafı oldukça önemli. Normalde evlerinde premium segment bir dizel araba bulunuyor. Lakin sürekli aracın masraf çıkarması ve servis masraflarının oldukça yüksek olması nedeniyle de yürütme masrafından da artık bıkmış olarak karşıma geldi ve bunun sonucunda yine elektrikli araç tercihimize bir neden daha eklenmiş oldu. Böylece yürütme masrafı minimize edilmiş oldu. Peki neden MG4 tercih ettik? Şimdi her şeyin başında dediğim gibi kendisi bir üniversite öğrencisi ve aldığım araba içime sinsin diyor. Doğal olarak biraz tarz, sportif bir ruh istedi ve MG4'ün tasarımı da oldukça sportif ve şık. Bu aracın 2023 yılında piyasaya çıkmış olmasını düşünmemize rağmen teknoloji olarak günümüz arabalarıyla rekabet edebilecek düzeyde. Bildiğiniz gibi elektrikli araç piyasası aşırı hızlı bir şekilde gelişiyor ve teknoloji değişiyor. Ama MG4 şu an hala bu teknolojisi bakımından tercih edilme potansiyeli yüksek bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 50 kW'lık bir bataryaya sahip araç. LFP batarya var. LFP batarya olması da açıkça benim hoşuma gitti. Şöyle hoşuma gitti. İlk elektrikli arabası olacağı için yok %20 şarj, yok %100 yapalım mı, %80 üstüne çıkalım mı, ne yapacağım vesaire gibi streslere girmeden dayanıklılığı yüksek bir bataryayla, LFP bataryayla elektrikli araç kullanmayı da öğrenmeye başlayacak. Performans olarak da gayet yeterli. Hatta gayet yeterli demek biraz küçümseme gibi oluyor. Çünkü 170 beygir aynı zamanda 250 Nm torkluk bir güç değerine sahip. Bu da normal bir kullanıcıyı fazlasıyla memnun edebilecek bir otomobil oluyor. Ve arkadan itiş olması da sürüşü keyiflendiren bir etken. MacPherson bağımsız süspansiyonlarla zaten konforlu bir sürüş de vaat ediyor. Bu gibi nedenlerden dolayı MG4 Comfort V2'yi tercih ettik. Ayrıca hiç atlamadan şuna değinmem gerekiyor ki benim çok hassas olduğum bir konu bu. Elektrikli araba dediğimiz arabaların daha inovatif olması gerekiyor. Ve bu konuda da ben özellikle uzaktan erişime çok önem veriyorum. Ve MG4'te bu gördüğünüz arabada uzaktan erişim var. Uzaktan erişimden kastım da şu: telefon uygulamasını açarak uzaktan klimasını açabiliyor, şarj durumuna bakabiliyor, aracını kilitleyebiliyor, aracının kilidini açabiliyor. Yani olduğu yer bağımsız, önemsiz olmakla birlikte istediği gibi istediği yerden aracını kontrol edebiliyor ki bence bu her arabada olması gereken bir özellik ve artık her marka yavaş yavaş bu teknolojiye geçmeye başladı. 2023 model bir otomobilde bunu görmek de gerçekten Çinlilerin piyasayı kontrol etme hırsını bize yansıtıyor.
Onun haricinde tabii en önemli noktalardan birisi ülkemizde servis ağı. Şimdi MG'nin avantajı şu. Evet, MG4'ler ve elektriklileri ülkemize artık yeni sıfırları gelmiyor ama MG'nin içten yanmalı versiyonları da olduğu için ülkemizde servis ağı oldukça geniş. Ve bu sayede de herhangi bir sıkıntıda servise ulaşabiliyorsunuz. Bu da tercih nedenlerimiz arasında önemli etkenlerden bir tanesiydi. Aracın aynı zamanda garantisi devam ediyor. Kilometre olarak da 2023 model bir otomobil olmasıyla beraber yaklaşık 55.000 kilometrelik bir kullanım gerçekleştirilmiş. Evet, şimdi direksiyon koltuğundayım ben arkadaşlar. Direksiyon çok yumuşak. Hatta biraz fazla yumuşak geldi. Ayarlanabiliyor mu bilmiyorum. Ama süspansiyonlar çok hoşuma gitti, konforlu. İkisi birleşince de şehir içi kullanımda bence çok oldukça pratik bir araba olacaktır. Zaten C hatchback bir araba. Hani böyle iştir, okuldur, markettir, şudur budur şehir içi günlük kullanımda bence bayağı pratik ve keyifli olacaktır. Şehir dışı için nasıl derseniz yaklaşık 350 kilometre menzil var. LFP bataryanın getirisi olarak veya götürüsü olarak 90 kW'lık bir şarj olma hızı var. 90 kW günümüz 800 volt mimarili araçlarla kıyasladığımızda düşük kalıyor ama yani onun harici baktığımızda yani Mercedes'lerde bile 90 kW'lar bandında geziyor birçok arabasının şarj olma hızı. O yüzden hani sıkıntı yaratır mı? Daha hızlı olsa daha iyi ama sıkıntı konusunda sıkıntı yaratmaz. Düzgün bir rota planlamasıyla uzun yolda çok rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Zaten ön taraf için oldukça konforlu bir araç. Arka koltuk deneyimim yok, o yüzden şu an yorum yapamıyorum ona. Biraz yol tutuşuna bakalım. Arkadan itiş lastikler çok iyi değil ve yer biraz ıslak, o yüzden çok da risk almaya gerek yok ama şöyle bir yol tutuşuna bakalım. Süspansiyon olarak oldukça iyi ya, çok konforlu. Şöyle elektriklinin güzelliği de bu. Gücü anında aktardığı için direkt sollamaymış, hızlanmaymış, ivmelenmeymiş. Sizi hiç germiyor. Biraz şeyden bahsedebiliriz. İkinci el otomobil tercihinde elektrikli alırken neye dikkat etmek lazım? Şimdi alışığız tabii. Benzinli dizel araba, tüplü araba alırken neye bakacağımızı biz de alışığız, ustalar da alışık. Ama elektrikli olduğu zaman iş boyut biraz değişiyor ve herkesin kafasında, elektrikli araç sahiplerinin dahil kafasında bazı soru işaretleri oluyor. Şimdi siz Expert'e gittiğinizde, bu araç için Expert araştırdığımızda birçoğunda sadece boya kaporta kontrolü gerçekleştiriliyordu. Bataryaya biz bakamayız diyorlardı. Öyle bir sorun var. Bazı yerlerde de şöyle bir yorum geldi, bazı servislerde. Batarya sağlığınıza bakarız ama herhangi bir yüzde veremeyiz. İyi ya da kötü deriz. Yani oradaki akım durumunu kontrol edip büyük ihtimal ne kadar batarya sağlığı yerinde yorum yapacaklardı ama size bir yüzde veremiyorlardı. Genellikle bu markaların kendi servisinde bataryanın sağlığını ölçtürmek mantıklı olabilir. Belirli bir yüzde size verebilir veya bazı arabaların kendi arayüzünde batarya sağlığını direkt görebiliyorsunuz. Onun haricinde bu Expert konusunda boya kaporta okey, zaten standart ama aracı lifte kaldırma konusu da biraz şey. Altta batarya olduğu için birçok Expert lift olayına da girmek istemiyor. Zaten lift olayına girdiğinde neye bakacağını da bilmiyor. Orada da bir soru işareti oluyor. Doğal olarak ikinci elde elektrikli seçerken klasik şeylere baktık. İşte boya kalınlığı, boya atılmış mı, sağlam mı, nereden hasarlı, işte kayıt var mı, pert kaydı, bilmem ne kaydı, şu bu. Batarya konusunda bu araçta güven veren nokta LFP batarya olması oldu. 50.000'deki bir LFP batarya araç çok da sıkıntılı olmayacaktır. Ayrıca yani ultra ekstrem bir durumla karşılaşmadığı sürece batarya sağlığında da pek bir azalma, sıkıntı yaratacak bir konu olmaz. LFP'nin güzelliği bu. Aynı zamanda aracın garantisi zaten devam ediyor hala. Bu da büyük bir avantaj. Belirli bir seviyeye kadar otonom sürüşümüz de var. İşte ne var? Şerit takibimiz ve adaptif hız kontrolümüz mevcut. Burada direksiyon logosu var. Buraya üzerinden aktif edilebiliyor. Aracın direksiyonu yumuşak dedim ama ayarları kurcalayınca direksiyon ayarlanabiliyormuş. Hatta normaldeymiş, daha da yumuşak olabiliyormuş. Ağrı aldım onu ve tam
beklediğim gibi daha kontrollü bir direksiyona geçiş yaptı. Ama o normaldeyken çok konforluydu. Custom moduna geçiyorum aracın. Custom moduna geçtiğim zaman direksiyon üstünden şöyle ayarlar aktif oluyor. Araçlar satışa çıktığında Türkçe dil desteği yokmuş. Şu an ancak ekranda Türkçe dil desteği var. Bu da güzel. Direksiyonun üstünde şu yıldızda şu an rejeni ayarlayabiliyorum. Sağ altta görebilirsiniz. Birinci seviyede, ikinci seviyede, üçüncü seviyede araç yavaşlamaya başladı. Aynı zamanda araçta iPedal dediğimiz olay da var. Ayağınızı gazdan çekince fren yapması. Araçta 4 adet hoparlör bulunuyor. Ses kalitesi gayet tatmin edici. Tabii hani üst düzey premium Harman Kardon'lardan falan bahsetmiyoruz ama bu arabada da Android Auto şu an bağlı. Tıkladım ve açılıyor. Doğal olarak ekranda her türlü özelliğiniz olmuş oluyor. İçten yanmalı araçlarda artık teknolojiler 3 aşağı 5 yukarı aynı veya ne olduğunu biliyoruz. Elektriklilerde ise her markanın farklı bir teknolojisi var neredeyse. Bununla beraber 400 volt mimarlar, 800 volt mimarlar, LFP bataryalar, NMC bataryalar, batarya hücreleri silindirik mi, prizma mı, zibilyon tane farklı durum var ve bunlar da doğal olarak kullanıcı bir yere kadar şu an aşina olmadığımız için bilebiliyoruz. Bu da doğal olarak ikinci elde elektrikli araç almak isteyenlerde biraz korku yaratıyor. Yani bana sorarsanız burada tabii beklenti önemli. Aldığınız arabada dayanıklılık mı, güç mü istiyorsunuz? İşte buna bağlı olarak batarya tipi değişecektir. LFP mi, NMC mi? Veya işte nasıl bir önceliğiniz var? Hızlı şarj olması mı? Yoksa ben zaten evimden şarj edeceğim deyip sizin için farklı şeyler mi ön plana çıkıyor? Bu gibi bir yığın değişken var. Bunlara biraz aşina olmak önemli. Beklentilerinizi iyi bir şekilde ortaya koymak önemli ki ikinci elde veya sıfırda tercih ettiğiniz zaman pişman olmayasınız. MG4'ün hani bizim listemize göre aradığımız özellikleri karşılama bakımından gayet güzel bir model oldu. Tabii şu var, yani elektrikli hızla değişiyor ve bundan bir 5 yıl sonra nerede olacağını şu an tam anlamıyla kestiremiyoruz. Ve doğal olarak hani bir batarya ömrü beni hiç düşündürtmüyor. Onu söylemem lazım. Hani ikinci ele aldığım bataryasının ömrü ne olur? Bu konuda hiçbir şüphem yok. Bunların her biri normal bir içten yanmalı arabadan daha uzun ömürlü olacaktır. Burada düşündüren nokta şu olabilir. Yani 800 volt mimariye geçildi diyelim. Menziller işte 1000 kilometrenin üstüne çıktı. Şarj hızları 300 kWh, 400 kWh'lere çıktı ve şehirdeki altyapıda doğal olarak bunun beraberinde gelişti. Doğal olarak benim elimdeki ikinci el arabayı 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl sonra sattığımda satabilecek miyim? Bir piyasası olacak mı? Veya o zaman ben bu arabayı kullandığımda yine tatmin edecek mi? Yani aslında tatmin edecek mi? Tatmin etmesine eder. Bunda bir sıkıntı olmaz. 100 yıllık teknolojiye sahip dizel araçlar bile hala rağbet görüyor. Buna baktığımız zamanda da 5 yıllık bir elektrikli araba bence yine alıcısını bulacaktır. Tabii yine değişkenleri de var. O markanın ülkede satışa devam ediyor mu, etmiyor mu? Servis ağı geniş mi, değil mi? İşte yedek parçası pahalı mı, ucuz mu? Ondan sonra veya kronik bir sorun çıkartıyor mu? En nihayetinde bunlar birer makina ve illaki sorun çıkartıyorlar ama ciddi bir şey çıkartıyorlar mı? İşte bataryaları yanıcı mı, güvenli mi gibi sorular da geliyor. Gönül rahatlığıyla da, yani beklentilerinizi dediğim gibi karşılıyorsa bu arabayı size önerebilirim. 1.0 içten yanmalı araba alıyorsunuz bu paraya. Gaza basıyorsunuz, yığılıyor. Uzun yol tamam yapıyorsunuz yakıtla ama yüzü geçtiğiniz anda araba ağlamaya başlıyor. Yaptığınız uzun yol da keyif vermiyor size. Zorlana zorlana o yolu çıkartıyorsunuz. Boyutları zaten küçük oluyor vesaire şu bu. Onun yerine standart zaten bunlar 160 kW'lık vergi dilimine girmeyen modeller olarak düşünüyorum. En kötüsü bile oldukça performanslı. En azından vites muhabbeti, şanzıman muhabbeti olmadığı için gücü direkt aktarıyor. Gaza dokunduğunuz anda İstediğiniz gücü size veriyor. Elektriklide de tabii 200 kilometre kapatıp gitme muhabbeti yok. Zaten Türkiye'de trafik kurallarını değerlendirdiğimiz zaman böyle bir şeyin yapılması hem uygun değil hem de güvenli değil. Şehir içi kullanımda tartışmasız ben elektrikliyi her zaman savunuyorum. Şehirler arası yolda da yaptığınız mesafe
ve tercih edeceğiniz arabaya göre yine elektrikli aracı size tavsiye edebilirim, önerebilirim. Şimdi gelin arabayı incelemeye devam edelim. Manuel bir bagaj kapağımız var. Ve yaklaşık 360 litrelik bir bagaj hacmi var. Alt tarafta herhangi bir obje koyabileceğiniz bir alan yok. Şöyle kit var. Bu da kendi kablosu. Şöyle onu da göstereyim size. Bir ucu normal şehir hattı. Diğer ucu ise araca takabileceğiniz şekilde. Arka koltukta baş mesafesi olarak yaklaşık 3-4 parmak var. Gayet yeterli. Onun haricinde diz mesafesi olarak da şöyle şoför koltuğu normal sürüşe ayarlı. Bir avuçtan fazla bir diz mesafesi var. Zaten koltukta şöyle bir boğum var. O bakımdan da gayet iyi. Bir C hatchback olduğunu düşünürsek arkada 2 kişi rahat oturabilir. 3. kişi oturduğunda birazcık tabii ki sıkışma yaratabilir. Arka orta konsolda USB girişi var bir adet. Tabii bu USB-C değil. USB-C olması daha iyi olabilirdi. Kapılara baktığımızda şöyle kapı kulbumuz, cam açma kapama yerimiz, sert plastik buralar. Şurada bir kumaş kaplama var. Onun harici buralar sert plastik. Şurada da parlak bir malzeme kullanılmış. Şöyle göstereyim. İçi siyah. Herhangi bir sunroof ya da cam tavan yok. Olsaydı bir ferahlık katabilirdi. O zaman bu siyah tasarım oldukça etkileyici olabilirdi. Ancak cam tavan olmayınca bu siyahlık birazcık havada kapalı, boğuk duruyor. Öne geçtiğimizde ise MG logolu böyle bir direksiyon bizi karşılıyor. Bunda da basmatik tuş kontrollerimiz var. Bu tuş kontrollerinin üstünden aracın otonom sürüşünü, ekranda göreceğiniz şeyleri, sürüş modlarını vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Önde böyle bir sürücü ekranı var. Bu ekran üstünden araç sürüş modu, rejenin derecesi, sürüş istatistikleri gibi ve hızınız gibi değerlere erişebiliyorsunuz. Orta konsolda da şöyle bir ekran ve fiziksel butonlar var. Ses açma, kapama, dörtlü flaşör, klima gibi. Buradan vites seçici ve elektronik el freni bulunuyor. Bu bölümün üstünde de telefonunuzu koyabileceğiniz bir alan var. Comfort versiyonda burada herhangi bir şarj özelliği yokken Luxury versiyonda burada telefonunuzu kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Bu alan havada kalıyor. Şöyle bir tasarıma sahip ve bu tasarımın altında aşağıya doğru baktığımızda da şöyle 2 adet bardaklık bulunuyor ve şöyle bir göz daha var. Buraya eşyalarınızı koyabilirsiniz. Burada file saklama alanı var. Kolu kaldırdığımız zaman burada bir göz daha bulunuyor. Torpido da şöyle basarak açılıyor. Küçük ama yeterli bir torpido bulunuyor. Burada da gözlüğünüzü koyabileceğiniz bir alan. Aynı zamanda iç aydınlatma. Bunlar beyaz olsaymış ne güzel olabilirmiş. Şurada SOS butonu, burada herhangi bir komut yok. Bunu indirdiğimizde güneşliği, burada makyaj aynası bulunmuyor. Gördüğünüz gibi iki tarafta da. Aracın görüş açısı gayet yeterli sürücü için. Umarım işinize yarayacak güzel bir içerik olmuştur. Bu içeriğin de sonuna geldik. Videoyu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hepinizi selamlıyorum.